Hocam bu beyaz ışık olayını ben sizinle tanışmadan önce çok uzun yıllar boyunca deneyimledim ve o beyazdan karanlığa nasıl geçtiğimi de deneyimledim ve tam o karanlığın en yoğun noktasında sizinle buluşmuştum. Hatta yine böyle ada kampına gidiyorduk ve ben size o halimi minicik anlatabilir miyim demiştim. Siz bana cevap olarak sadece şunu söylemiştiniz. Canın ne istiyorsa onu yap. Ve ben de size şunu sormuştum tekrar. Hocam dedim ya Allah beni sevmezse? Siz de tam o noktada dediniz ki sen kendini seversen o da seni sever. Ve Sen kendini seversen sana onu seni ne kadar sevdiğini hissettirir. Yoksa o hep seviliyoruz. kabul ettim hocam, dönüştürdük. Çok şükür. Ve şu anki geçtiğim süreçte de canımın sesini dinleyip olmasını, yani nerede olmak istiyorsam o noktada olup o olayı deneyimlediğimde içimden böyle o çocuğun coşkusuyla, hani diyorsunuz ya siz kırmızı topu ilk kez eline almış bir çocuğun coşkusu nasıl olursa diye. İşte tam da şu an ben o noktayı yaşıyorum. Çocukluğumdan beri hep at binmeyi talep ediyordum. Ve en son Sapanca kampında böyle işte giyinmiştim yine. Siz demiştiniz hani binicilik var mı? Kıyafet hani benziyor diye. Hocam dedim gönlümde var. Deneyimlemedim hiç. Ve o Sapanca kampı da benim için zaten İleri Şifa kampı ile birlikte böyle hani parende ata ata takla ata ata giden. Şükredeceğin olayları nasıl arttırıyorsun? İşte deneyimlemeyi içeriden talep edene uygu gösterdiğim, harekete geçip, eyleme dönüştürüp deneyimlediğim noktada o zaman hocam şükredecek şeyler o kadar çoğalıyor, lezzet o kadar çok artıyor ki yol içinde aslında canının yandığı anlar da oluyor. O canının yanışı bile baldan tatlı hocam. Çok şükür. Çok şükür. Yani deneyim bence insanı ruha götüren her şey. Yeter ki sen canının ne istediğini, canına kulağını vererek duy. Oradan gelen direktif ya da talimatını nasıl değerlendirirseniz ona uyum gösterecek eylemlerde bulun. Bin atına yürü yani. Özgür ol öyle. Şimdi burada birçok arkadaşın deneyimleri var. Onların her birinin deneyimi var. Ama bazıları şikayet ediyor. Hocam gerçekten istedikleri şeyi mi deneyimliyorlar acaba? Her birisi talep ettiğiyle buluşuyor. Bakın. Şimdi o talep ettiğiyle buluştuğu için talebiyle gönlündeki arzusu buluştuğu için kendinden ve talebinden, duasından, kader siparişinden razı. Değil mi? Bak şükrediyor. Hocam attan iniyorum ders bitiyor. Herhangi bir araca binecek şeyim yok. Çünkü öyle bir adrenalin var artık o hangi hormon salgılanıyorsa 45 dakika boyunca yürüyüş yapıyorum ki o enerji içinden çıksın diye. Yani öyle bir mutlulukla doluyorum ki hani taşıyorum, patlayacak gibi hissediyorum kendimi. O enerjiyi akıtmam lazım bir şekilde. Yani hayatım boyunca ben bu kadar mutlu olduğum ilklerime kadar hiçbir zaman hissetmemiştim. O yüzden gönlümün götürdüğü yere doğru yürümek, deneyimlemek bence şükrün kapısının en güzel yeri. En azından şu ana kadar ben bunu söyleyebilirim. Şimdi söylemek kolay diyorlar. Şimdi gönlünün götürdüğü yere gitmek ne demek? Şimdi hepinize soruyorum. Gönlünün seni götürdüğü yere gidebilmek. Şimdi buradaki birçok kişi zaten diyecek ki ben gönlümün hayatını yaşıyorum. Eğer öyle olsaydı şimdi arkadaşımızın yaşadığını yaşıyor olacaktınız. Öyleyse kendinden, hayatından razı olmayanlar, gönlünün götürdüğü yere gitmeyenler. Şimdi ne kadar basit bir şey değil mi? Gönlünün seni götürdüğü yerde ne yaşıyorsun, ne hissediyorsun? Damarların güm 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 atıyor. İçinde böyle davullar çalıyor. Sen içeriden yani halay çekiyorsun hocam. Bunu söyleyebilirim. Yani o içeriden gülümsemek hiçbir gülümsemenin ya da gülücüğün hani paha biçilemez, kıyaslanamaz. O için yapıyor onu. Bu yani bu kadar anlatabiliyorum.
Çok güzel. Şimdi ruhunu besliyor mu arkadaşımız? Besliyor. Nasıl beslediğini henüz tam bilmiyorum. Onun için biz işin ilmini yapacağız. Nasıl besliyor, nasıl besleniyor ve hani gerektiğinde detoksuyla, bedenindeki detoksuyla, ruhunda, varlığında da o tatları ve lezzetleri alana geçelim. Şimdi aynı zamanda tabii detoksta da vardı. Ben gördüm onu. Detoksta neler oldu? Hocam detoksta ben geçen detoks daha çok adapte olmuştum. Çünkü şu an içinde bulunduğum süreçte gerçekten hani acısı tatlısıyla çok büyük dönüşümler içindeyim. Korktuğum noktalar oldu olmadı değil ama detoks çok iyi geçti. Çünkü ben ileri şifa kampından geldim direkt 10 kilo verdim. Sadece su içebiliyordum. Dolayısıyla bu detoks aslında benim birazcık et bağlanma sebebiyeti oldu. Biraz hani şey yaptı, hani verdiğim kilolardan biraz topraklandım, evet. Ama bu arada detoks süresi boyunca da olsun, ileri şifa kampından dönünce de olsun, o kumlar hala hatta güne kadar da çıkıyordu. Sürekli bir döküm içerisindeyim ve cildimin de böyle aynı şekilde döküldüğünü hissediyorum. Yani eskiler, evet. Yani cildim de yenileniyor hocam. Hani bunu da deneyimliyorum. Bir de biraz evvel dediniz ya hani içinden geçiyorsun ama hani tam şey yapalım. Evet ama şu bir gerçek ki hocanın sözünü dinlediğin zaman, otoriteye riayet ettiğin zaman hayatın o gülücükler saçacak yönde neşeleniyor, güzelleşiyor ve bereketleniyor. O yüzden hocam ilk öğrencinizim ve sizin yanınızdayım. Sözünüzü dinlemekten de çok hoşnutum. Ben teşekkür ederim. Tabii şöyle. Biz gönlüne giden yolda sözümüzü dinle diyoruz. Oraya kadar. Oradan sonra Ünal da kimmiş? Bak, senin gönlün var. Senin ruhun var. Onun için rehberlikler sadece kişinin kendiyle buluşana kadar olabilir. Ondan sonra selamlaşıyoruz. Hangi haller var? Belki o da bunları yaşıyor. Ben de bunları yaşıyorum. Oh ne güzel. Artık her birimiz kendimize göre yoğurt yiyeceğiz. Ama tabii ki rehbere de, yol arkadaşlarına da sevgi, saygı ve selam hatırlanarak. Çünkü bu yol içerisinde her birimiz eşitiz. Bakın, dünyaya kim enkarne oldu? Bildik bilmedik. Her birimiz bu yolda, kendimizle buluşma yolunda eşit şekilde gidiyoruz. Sadece şu var. Ne kadar samimiyiz? Samimiyet buluşmaya götürüyor. Yoldayız. Buluştuk diyemeyiz. Buluşmalar halindeyiz. Yani bazı doğrular buluyoruz. O doğrular bizi hakikate götürüyor. Fakat şu var ki dışarıdan gelen herhangi bir zorluk biliyorsun. Öyle diyor mu bakalım? Hocam diyorum şöyle, gene attan örnek vereceğim çünkü hayatımı şu an çok dolduruyor ve ben bundan besleniyorum. Geçen bir at getirdiler, ilk kez onunla çalışacaktım Angora adında ve at bir anda hırçınlaştı. Hatta dersten önce de hoca şey dedi, bu dedi çok şımar dedi, ben bunu bir süratli yaptırayım, in attan aşağı dedi, indirdi ve çalıştırdı onu, tekrar bana verdi ama o an böyle hissettim, at çalışmak istemiyor. Ve şahlandı. O şahlanmayla birlikte beni tam sırtından atacaktı ama o da tam o noktada içimden bir ses, Ela hakimiyeti eline al ve devam et dedi. O noktada hocam gerçekten böyle o pes etmemenin lezzetini aldım ve bir anda bir sanki köprü gibi bir şeyin üstünden geçtim ve Şimdi buradaki atı siz hayat içindeki duygularınız olarak düşünün. Yani öyle bir hale geldiğinde karşındaki olay duygularını şahlandırdı, kızmaya, öfkelenmeye ya da herhangi bir tepki vermeye götürüyor. tam o noktada hocam kontrolü elime aldıktan sonra böyle bir sükunet geldi. Ama hala at debelenmeye devam ediyor. İçimdeki ses bu sefer konuşmaya başladı.
O harf secisiz yerden gelen konuşma bende öyle bir sükunet yarattı ki ve o eminlikle sanki böyle hani şeymişçesine, nasıl diyeyim, hani bir hükümdarmışçasına, yani öyle bir kralmışçasına, kraliçeymişçesine. Yani hayatımın efendisi olduğum anda hayat beni dinliyor. Hayatın efendisi olabilmek için de çünkü ben hayatı dinliyorum. Hayatı dinleyen hayatın efendisi oluyor. Tam o noktada hocam böyle içimden bir şeyin beni kucakladığını ve içeriden o gülümsemeyi hissettim. Hani yüzüm gülümsemiyordu ama bu içeride gönül böyle açıldı, açıldı. O kadar böyle geniş hissediyorum ki o genişlikle birlikte müthiş bir huzur ve içeriden bir gülümseme. O arada at da dinginleşti bu arada. Hemen seyis koşturdu geldi. Helal olsun dedi. Nasıl dedi yani, hani daha çünkü benim 7. dersim. Ve 7. derste sen bu kadar büyük bir tepkiye karşısında hani dimdik durabiliyorsun. Hani çok tecrübeliler de bunu başaramayabilirmişti. Orada hemen yeni bir at geldi, atı değiştiler vesaire ve hocam şey dedi, devam etmek istiyor musun, istemiyor musun? Yazar Golcuk bu arada devirden korkaktırılır. Ben bu atla buraya gelene kadar, çünkü hayvanlara da dokunamadım hocam, onu da anlatayım, o çok güzel bir şey. Hani ne köpeğe ne kediye hiçbir şeye dokunamıyordum. İlk işte dersimde çiftliğe gittiğimizde kahvaltı yapıyorduk. O esnada bir köpek geldi. İşte onu besledim falan. O ve çok da hüzünlü bir şeyden geçiyordum, süreçten. Ağlamaya başladım. Bir yandan da istiyorum sofrada ne varsa falan. Ve istemsizce köpeğe dokundum. Onu sevmeye başladım. Şimdi benekli böyle en iyi dostum gibi bir şey oldu ve akabinde ata gittim. Üstündeki kıyafetten dolayı hoca şey dedi, herhalde siz hani çok tecrübelisiniz falan. Hayır dedim, hani gönlümün istediği şey bu, sadece çocukluk hayalimi gerçekleştirmeye ben buraya geldim dedi. Ata hocam o dokunmayla birlikte benim bütün hayvanlara karşı da şimdi böyle alıp içime sokasım var, ne bir korku ne bir şey. Yani bir Ela'dan bir başka Ela'ya ve ben bu yeni Ela'yla tanışmanın an be an heyecanını yaşıyorum. Çok şükür bize tanışalım.